Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok hoş ve çok kolay bir örgü modeli. Ben sizlere yedek model olarak göstereceğim fakat sizler farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. İster şal yapın, ister battaniye yapın, ister bebek yeleklerinde kullanın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Gerçekten tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modeli. Dediğim gibi ben sizlere yedek model olarak gösterecek olduğum için bu şekilde alt zemin olması için trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Eğer sizler de yelek modeli olarak yapar iseniz bu modeli lütfen birkaç sıra daha bu trabzanları yapın. Evet, hemen dilerseniz modelimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen bu dibe değil, yanındaki trabzana batarak 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Hemen bir sonrakine, hemen bir sonrakine. Baştaki zincirim ile beraber toplamda 4 tane trabzanım oldu. Benim için bu kadarı ideal. Sizler tabii ki daha da fazla yapabilirsiniz. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine yine aldım. 1, 2, 3. trabzan tepesine geçiyorum. 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. 2 zincir. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 2 de çıktığım trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3.'ye giriyorum. 2 de çıktığım trabzan. Bu şekilde kafesler oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi ben sıramı tamamladım. Son 3 tane trabzanım kaldı. Bakın buraya battıktan sonra 4 tane kenar trabzanım olacak. Aynı şekilde. Şöyle görüyorsunuz, takip eden trabzan tepelerine giriyorum. 3 oldu ve dördüncüyü de bu şekilde zincir tepesine batarak yapıyorum. 4 tane zincir çekerek geriye dönüyorum. Tığımın üzerine aldım. Evet. Hemen bu dibe değil, bir sonrakine batıyorum. 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. Kenar trabzanlarımı tamamlıyorum arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Burada tığımın üzerine aldım. İlk trabzan tepesine giriyorum. Trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Buradaki kafesime girerek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altılı bir şekilde fıstık yaptım. Sizler daha da dolgun durmasını isterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Ve bu şekilde kapatıyorum. Tığımın üzerine aldım. Hiç zincirim yok. Hemen buradaki trabzanın tepesine giriyorum. 2 de çıktığım trabzan yaptım. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Bakın hemen buradaki trabzan tepesine giriyorum. Bu şekilde bir kafes yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Boşluğuma giriyorum. Yine fıstık yapıyorum. Arkadaşlar, trabzan yapımını veya fıstık yapımını bilmeyen arkadaşlarımız var ise kanalımda videolar kısmından veya oynatma listesi, örgü teknikleri oynatma listemden bulabilirler. Fıstığımı yaptıktan sonra bakın trabzan tepesine giriyorum ve buraya da bir trabzan yapıyorum. Şöyle fıstığımın her iki yanında da trabzanlar olacak arkadaşlar. Hatırlatmamızı da yapalım. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, çevrenizde de paylaşmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Emeğe saygı açısından ufacık da olsa bir yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Evet,
Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Kanalımda çok güzel yelek modelleri, lif modelleri, patik modelleri, hırka modelleri, battaniye modelleri var arkadaşlar. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Evet, gördüğünüz gibi bu sıramız bu şekilde fıstıklarımızı yaparak devam ediyor. Fıstıklarımızı ne kadar çok doldurursanız o kadar güzel gözükecektir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle. Evet, tamamlayalım. Bir üstte buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın ben sıramı tamamladım. Saymadan yaptığım için bu kenarımda 2 tane kutucuğum kaldı. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hani siz de böyle bir sorun yaşarsanız 2 tane kutucuk olması da gerçekten hiç sorun değil. Ama hani dikkat ederseniz de sayarak yaparsanız da daha iyi olur. Bir bakalım kaç tane kutucuk yapmışız biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yapmışız. Tekli sayı üzerine olursa tam denk gelecek demek ki. Onu da buradan belirtelim. Evet. 4 tane zincirle geriye dönüyorum. Arkadaşlar modelimiz o kadar kolay. O kadar kolay ki gerçekten çok kolay bir yelek modeli. Yani bir günde yapıp 200-300 TL'ye satabilirsiniz. O kadar kolay ve o kadar da güzel duruyor. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın önceki trabzanın tepesine batarak kutucuğumu oluşturuyorum. Bir sonraki kutucuğumu da oluşturuyorum. Şimdi fıstığımın oraya geldim. Burada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine alıyorum. Bakın fıstığımın kenarında trabzanım vardı. Buraya gelerek buraya fıstık yapıyorum. Evet, fıstığımı kapatıyorum. Hemen trabzan tepesine de bir tane trabzanımı yapıyorum. Trabzanlarımı asla ihmal etmiyorum. 2 zincir çekerek buradaki trabzan tepesine geliyorum. Ve yine bakın hiç zincirim yok. Burada trabzanla fıstık arasına girerek bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Yine trabzan tepesine giriyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle gösterelim. Gerçekten çok hoş. Çok güzel duruyor. Evet, sıramızı tamamlayalım. Bir üstte buluşacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 4 tane de zincirimi çektim. Hızlıca kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın hemen bu dibe değil. Bir sonraki trabzan tepesine geçerek 2 de çektiğim trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın. Trabzanın içerisine battım. Bu şekilde. Tığımın üzerine aldım. Yine fıstık ile trabzan arasına girerek yine fıstığımı yapıyorum. Yani arkadaşlar modelin yapımı bundan ibaret. Gerçekten çok kolay, çok rahat, 1-2 güne yapabileceğiniz bir yelek modeli. Özellikle sipariş alan arkadaşlarımız için çok kolay. Evet, bu şekilde. Yani çok güzel de bir model bence. Hani herkesin fikri tabii ki aynı olmayabilir ama bence çok güzel. Ben çok beğendim. Yani çeyizlik yelek modellerinde, bayan yelek modellerinde, bebek yeleklerinde, çeyizlik şal modellerinde, eto şallarda, üçgen şallarda gerçekten çok hoş duracak bir model. Bebek battaniyesine çok yakışır arkadaşlar. Tığ işi yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle gösterelim. Şimdi ben modelimi sizler için birkaç sıra daha yapacağım. Sonrasında final için buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha ördüm.
Modelimiz gerçekten hem çok kolaydı hem de çok güzel duruyor. Özellikle bebek örgülerinde gerçekten çok hoş duracaktır. Bu şekilde boncuk gibi durduğu için sanki sarmaşık gibi oldu. Hani fıstıklar yer değiştirirmiş gibi oldu. O yüzden çok hoş duruyor bence. Önlü arkalı aynı şekilde arkadaşlar. Yani çift taraflı kullanabileceğiniz bir model. Şöyle tekrar gösteriyorum ki hani rahatlıkla görün diye. Her iki taraftan da aynı. Oldukça kolay bir örgü modelimizdi. Evet, bugünkü örgü eğitim videomuzda bu şekilde bir model paylaştım arkadaşlar sizlerle. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Modelimizden öncesinde dediğim gibi çok güzel yelek modelleri, bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri, şal modelleri, bebek yelek modelleri, bebek battaniyesi çok güzel olacaktır. Yani tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten çok amaçlı bir model. Ben çok beğendim dediğim gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.